Güzel dostlar, merhabalar. Bu virüsten nasıl kestirmeden kurtuluruz? Bugün bundan bahsedeceğim. Burada beni izleyenlerin, sizlerin ve benim bu virüsten kurtulmak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bana bu konuda destekçi olur musunuz? Bu virüsten hem ülkemiz hem tüm dünya kolayca sıyrılsın. Ne dersiniz? Güzel dostlar, biliyorsunuz ki dikkatin neredeyse enerjin oradadır. Böyle biz bir şey düşündüğümüz zaman dere nehire gider, nehir denize gider, deniz okyanusa gider ve bizim dikkatimiz neredeyse enerjimiz oradadır. Biliyoruz ki şu anda tüm dünya genelinde bir sıkıntı var, bir virüs var. Tabi bir yandan da biliyoruz değil mi arkadaşlar? Her sıkıntıyla beraber bir rahatlık da var. Çünkü hayatta denge var. Her geceyle beraber bir gündüz de var. Ama okullar tatil ediliyor. İşte tüm organizasyonlar iptal ediliyor. Hatta mahkemeler bile kapatılıyor. Demek ki ciddi bir problem var. Ciddi bir problem var ki ülkeler böyle kararlar alıyorlar. Sokağa çıkma yasakları yapıyorlar. Demek ki gerçekten ciddi bir problem var. Dolayısıyla biz şöyle bir şey diyemeyiz. Ya hadi olumlu düşünelim, olumlu olsun. Hadi basitçe bu işi savuşturamayız arkadaşlar. Yani baktık böyle bir sıkıntımız var. Biz önce tamam dedik, bu konuda ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat düşündük ve kararımızı verdik neler yapacağımıza. Sonrasında arkadaşlar düşünmemizin bize faydası yok, zararı var. Çünkü dikkatimiz neredeyse enerjimiz orada ya, biliyorsunuz düşündüğümüz bizim başımıza gelir. Ve biz devamlı bunu konuşuyorsak, devamlı bunun ismini zikrediyorsak, devamlı ondan bahsediyorsak farkında olmadan o problemi kendimize doğru çekiyoruz demektir. Ne önlem alacak? Bu kararları verdik. Karar verdikten sonra arkadaşlarımıza bunun esprisini yapmaya gerek yok. Az önce Osman dedik, hocam dedi, hayırdır bu virüsün ismini söylemiyorsun, neden söylemiyorsun dedi. Çünkü Osman dedim, sen de söyleme. Hani var ya, düşüncelerin kelimeler kaideler kaderine dönüşür. Yani mümkünse düşünmeyelim. Ama düşündük. O zaman kelimeye dökmeyelim. Diyelim ki kelimeye döktük, yazmayalım. Çünkü her seferinde arkadaşlar katlayarak enerji daha hızlı gidiyor. Ve bizim bileceğimiz şey şu arkadaşlar. Her şey zıttıyla var ve bir denge var. Yani gecenin var olduğunu gündüz olduğu için biliyoruz değil mi? Her şey zıttıyla var. Müthiş bir denge var ya. İnşirah suresinde şöyle bir ayet var biliyorsunuz. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bakın, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluktan sonra demiyor. Ve yaratıcı bize diyor ki arkadaşlar, önemli olan kolaylık. Yani zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yaratıcı bize kolaylığı göstermek istiyor. Diyor ki bunun geçer şartı zorluk olması. İkisi bir arada olacak. Ve bir zorluk ne kadar zorsa kolaylık da o kadar büyük. Yani -100 ise +100. -1000 ise +1000. Peygamber Efendimizin hayatında bir hüzün yılı var. Hüzün senesi var. Hüzün senesinde ne oluyor? Eşini kaybediyor değil mi? Amcası vefat ediyor. Ve hüzün senesi deniyor o seneye. Ve o sene Peygamber Efendimiz aynı sene miraca çıkıyor. Yani hüzün ne kadar ağırsa, zorsa mükafat da o kadar büyük. Biz de şimdi böyle bir durum olduğu sırada acaba nereden kolaylık geliyor? Nasıl bir kolaylık? O tarafa odaklanmamız. Çünkü odağımız neredeyse arkadaşlar enerjimiz oradadır. Ve bizim enerjimiz neredeyse o bize doğru gelmeye başlar. Şöyle bir söz duydunuz değil mi? Herkes kendi gerçekliğini oluşturur. Hepimiz arkadaşlar kendi gerçekliğimizi oluştururuz. Yani şu anda da bir virüs var. Ben de bu hayattayım. Bu virüs benim olduğum hayatta da var. Demek ki ben de bu gerçekliği ben mi oluşturdum? O zaman bana düşen görev ne burada bu gerçekliğe diye kendi kendime bakmam lazım. Ve kendi gerçekliğimi ben oluşturduğuma göre bu virüs de benim olduğum dünyada, benim olduğum ülkede olduğuna göre demek ki bana düşen bir şey de var. Bir asıl kendim var. Asıl kendim gökyüzü gibi. Bir de gelir geçer şeyler var, bulutlar gibi. Bulutlar gelip geçer. Gündelik olaylar arkadaşlar. Bazı şey öfkelenirsin, bazı şey kızarsın. Onlar hızlı gelip geçer. Onu tutamazsın bile, elinde bile tutamazsın. Ama asıl sen hep sabittir. Bizim normal hayatımız var ya arkadaşlar. Mesela bu bedeni kendimiz zannediyoruz değil mi? Ya da düşüncelerimizi kendimiz zannediyoruz. Arzularımızı kendimiz zannediyoruz. Halbuki onlar gelip geçen şeylerdir, bulutlar gibi. Yani bu beden sen 10 yıl önceki beden kimdi? O devamlı değişir. Düşüncelerimiz de devamlı değişir. Duygularımız da, arzularımız da devamlı değişir. Onlar gerçek, sen değilsin. Onun için ne diyoruz arkadaşlar? Dışarıya bakan hayal görür, içeriye bakan uyanır. Zaten tüm videolarda üstüne basarak anlatmaya çalıştığım şey sadece uyanmak değil mi arkadaşlar?
Uyanırsak hayatı daha net görmüş olacağız. Belki her şey yerli yerine oturmuş olacak. Dışarıya bakan hayal görür, içeriye bakan uyanır. Dün kendi kendime şöyle bir şey düşündüm. Hapishanedeki insanlar bizim baktığımız kadar çok dışarıya bakmıyorlar, değil mi? Dolayısıyla ister istemez çok düşünmek zorunda kalıyorlar. İster istemez içeriye bakmak zorunda kalıyorlar. İçeriye bakmak zorunda oldukları için de gerçek kendilerini bizden daha çok görüyorlar belki. Dolayısıyla hapishane hayatı bizim için sanki kötü bir şeymiş gibiyken belki onlar daha çok ruhlarıyla beraberler. Daha çok içsel yolculuk yapıyorlar belki. Bilemiyorum. Yani böyle bir yorum yaptım. Kendi kendime öyle bir düşündüm. Ve şu anda da arkadaşlar bu virüsten dolayı ne yapıyoruz? Mesela dışarıya çıkmıyoruz. Artık dışarıda çok fazla mesai harcamıyoruz. Evimizdeyiz belki. Dolayısıyla evimizde olduğumuz için de bu krizi fırsata çevirme zamanı. İçimize bakacağız belki. Daha fazla düşüneceğiz. Daha fazla kitaplar okuyacağız belki. Eğitimlerimizi alacağız belki. Kendimizi geliştireceğiz. Krizi fırsata çevireceğiz belki. Ve belki de asıl kendimizle karşılaşacağız arkadaşlar. Asıl kendimizle karşılaştığımız zaman emin olun ki arkadaşlar, dünyada bundan daha iyi keşfedeceğimiz hiçbir şey yok. Kendimizle karşılaşmamız kadar, asıl kendimizle özümüze uyanmamız kadar ya da bu uykudan, bu hayal aleminden uyanmak kadar önemli hiçbir şey yok bu dünyada. Ve arkadaşlar, şimdi bazı şeyleri kendin yaparsın, değil mi? İşte olumlu düşünürsün ve olumlu olur hayat. Bazen de gücün yetmez. Bazen tek başına gücün yetmez. İşte asıl vermek istediğim şifre tam burada güzel dostlarım. Şifre tam burada. Mesela sen şimdi evindesin, olumlu düşünüyorsun, eşin de olumsuz düşünüyor. Sen olumlu düşünüyorsun ama arkadaşın olumsuz düşünüyor. Dolayısıyla evden hem olumlu enerji gidiyor hem olumsuz enerji gidiyor. Bir denge var ya, gittiği kadar geri gelecek ya, olumlu gittiyse olumlu gelecek, olumsuz gittiyse olumsuz gelecek ya. Evde şimdi 2 kişisin ya da 5 kişisin, bir kısmı olumlu düşünüyor, bir kısmı olumsuz düşünüyor. Ne gelecek? Şifreyi söylüyorum arkadaşlar. Aynı anda 3'ten daha fazla kişi aynı şeyi düşünürse o düşündüğümüz şey mucizevi şekilde gerçekleşir. Onun için kendinle alakalı bir şey istiyorsun ya, bir inancın var ya, istediğin bir şey var ya, mümkünse o inandığın şeye inanacak 3 kişi daha bul. O zaman mucizevi şekilde çok daha hızlı şekilde gerçekleşir. Çok daha hızlı şekilde gerçekten bir mucize oldu dersin. Bizim bireysel istememizle 3 kişiden daha fazla istememiz arasında arkadaşlar binlerce kat fark vardır. Şimdi ben de bu videoyu çektim arkadaşlar. Amacım şu. Beni izleyen bu güzel dostlarım aynı anda bir şey isteyelim. Kendimizin, dostlarımızın, akrabalarımızın, ülkemizin, dünyanın sağlıklı ve huzurlu olduğuna odaklanalım. Herkes neşeli, herkes mutlu, buna odaklanalım. Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar. Beni izleyen şu an herkes şöyle bir şey düşünebilir mi? Beni izleyen diğer herkesin niyetlerinin gerçekleşmesine niyet edebilir miyiz? Şu an hepimiz birbirimizin niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ettiğimiz zaman işte o zaman arkadaşlar mucize gerçekleşmiş olacak. Hepimiz aynı şeyi düşündüğümüz zaman enerji çok daha hızlı gidiyor olacak. İnsan kendi gerçekliğini kendi oluşturur güzel dostlarım. Eğer virüse odaklanırsak, virüs gelmesin diye direnç gösterirsek ve bununla mücadele ediyoruz halinde olursak devamlı, buna direnç yasası diyoruz. Direndin başına gelir. Hani var ya, yılanın sevmediği ot deliğinin dibinde biter, deliğinin önünde biter. Hasta olmayacağız diye direnirsek hasta oluruz. Ama doğrusu neydi? Doğrusu şu. İstemediğine direnme, istediğini söyle. Biz sağlığa odaklanalım. Biz huzurlu olmaya odaklanalım. Biz neşeye, biz mutluluğa odaklanalım. Niye odaklanırsan o bize gelecek. Yani virüs yokmuş gibi davranın demiyorum güzel dostlar. Lütfen mesajı iyi algılayalım. Virüs var ve ne önlem alacağız diye 10 dakika düşündük ve kararımızı verdik. O kararı verdikten sonra devamlı bunu düşünmeyelim. Devamlı bunu ağzımızdan sözcük olarak çıkmasın. Kelimelere dönüşmesin. Yazılara yazmayalım. Facebook'ta, Instagram'da paylaşmayalım. Çünkü bu enerji olarak yayılacak. Neye direnç gösterirsek o başımıza gelecek. Biz virüse direnç göstermeyelim. Biz sağlığı arzulayalım. Mutluluğu, neşeyi arzulayalım. Ve şu anda beni dinleyen arkadaşlarım, bu güzel dostlarım, siz sevgi dolu insanlar aynı anda aynı şeyi istediğimiz zaman bu defa enerji çok daha hızlı gidiyor olacak. Ne dersiniz? Hepimiz aynı anda sağlığa, neşeye, mutluluğa odaklanalım mı? Ne dersiniz? Bu kriz anı fırsata çevirelim mi? Evdeyiz, belki işe gitmiyoruz ve içimize yolculuğa başlıyoruz ve asıl kendimize karşılaşalım mı? Ve aynı zamanda tamamlamadığımız eğitimlerimizi tamamlayalım. Aynı zamanda okumadığımız kitaplarımızı okuyalım.
Ve aynı zamanda belki evde aile ferdi, annem varmış ya, kardeşim varmış diyorsun ya. İşte kardeşlerimizle, ailemizle, annemizle daha fazla vakit geçiriyor olalım. Krizi fırsata çevirebiliriz. Herkes kendi gerçekliğini kendi oluşturur güzel dostlarım. İnancımız neyse güzel dostlar, hayatımız o olacak. Düşüncelerimiz neyse hayatımız o olacak. Herkes kendi hayatını kendi oluşturur. Neye odaklanırsak o bizde. Şimdi hep beraber sağlığa, huzura, mutluluğa, zenginliğe, aşka, sevgiye odaklanıyoruz değil mi? Neye odaklanırsak o bize gelecek. Diyorsun ki ya hoca biz bunu yaptık ama olmazsa ne olacak? Ne olur? Yaptık olmadı. Ne kaybederiz? Ya doğruysa? Ya doğruysa ülkemize huzur, mutluluk gelse, dünyaya huzur, mutluluk gelse ve bu sizden dolayı geliyor olsa bu enfes olmaz mı güzel dostlarım? Şu an beni dinleyen tüm dostlarımın hayattaki tüm niyetlerin gerçekleşmesine niyet ediyorum ben. Sizler de herkesin niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ettiğiniz için hepinize minnettarım güzel dostlarım. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.